gün başlar. Bugün daha iyiyiz. Canımın içi beni şu yüce Japon Nikko dağlarına karşı çek. Başlayalım. Hadi bakalım, yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Japonya'nın Karadeniz'indeyiz. İkinci bölümdeyiz. Nikko'dayız. Karşımda gördüğünüz yüce Japon dağlarından bugün geçeceğiz. İlk durağımız teleferik. Buradan bir yarım saat yolumuz olacak. Çok güzel ya. Böyle insanın olmadığı yerlere bayılıyorum Japonya'da. Bakın Japon havası bu. Sen de çek bakayım. Hava güzeli çok güzel. Ben de buradayım. Tabu Nikko istasyonundan teleferik, zaten bir tane teleferik var. Oraya gideceğiz. Otobüse baktım 1250 yen yazıyor. Bizim sınırsız şeyimiz var o bölgeye kadar. Orası da dahildir diye düşünüyorum. Dahil değilse bu sınırsız Nikko Pass'lerden almak mantıklı. Çünkü 8000 yen, 1200 gidiş 1200 dönüş, 4 gün geçerli onlar. Kompakt bir yer. Biraz Çinli kaynıyor. Buradan bineceğiz. Google iyi çalışıyor bu arada. Japonya'nın neresine giderseniz gidin, köyüne, kasabasına da Google 10 numara çalışıyor ya. Otobüsün saati, gecikmesi, her şey yazıyor. Mükemmel bir düzen kurmuşlar. Yeter ki turist gelsin. Ablamlar da gelmiş zaten. Kar yağıyor. Tepeye çıktık. Yuki. Yüce Nantay Dağı'nın Akachi Daira teleferiğine geldik. Ufak ufak kar yağıyor. 1269 rakıma çıktık arkadaşlar. Mükemmel. Çıkmak istediğim, kapalı olmasaydı dağ buydu. Abi bisikletle mi gelmiş ya? Helal olsun. Keşiş bir abi var. Shoda Shoni. Buraya tek seferde çıkamamış ya. Aşağıdan biz böyle yılanlayarak geldik. 766 senesinde. İlk videoyu izlerseniz Nikko'da, bundan önceki videoda buraya çıkmış arınmak için. Sadece o dönemlerde buralara keşişler çıkabiliyormuş. Rahiplere izin veriliyorlarmış. Normal insanlara izin vermiyorlarmış. Buralarda aslında drone uçurabilir miyim ya? Dur bakayım. Dün bir drone uçurmam var. Yani ne kadar izinli olsam da uçurduğum yerin yanında meğerse polis karakolu varmış. Oo, buz gibi ha. Ellerim dondu yalnız. Vallahi buz kesti ellerim. Nantay Dağı ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum arkadaşlar. Sadece erkeklerin çıkılmasına izin verildiği için kadınlar yasakmış. İşte erkeklerin çıkarken böyle algısı şeyi dağılmasın diye 766 senesinde buraya tek seferde çıkması tabii mümkün değilmiş. Birden fazla kere, ikinci ya da üçüncü denemede buraya çıkmış olması gerekiyor. Gözüktüğünden daha heybetli. Buraya çıkanların bu tarz, Japonların aslında şu anda kültürüyle de aynı. Çok trikik yapıyorlar. Yani imparator bile burada ailesiyle dağ filan, Kamikochi'nin oralarda görmüştük. Dağlara filan tırmanmış. Biraz ruhsal bir şey. Bedenen arınmaya da giriyor. Burası ayrıca erkek dağı diye geçer. Çünkü sadece erkeklerin çıktığı bir dağ. Şekil olarak bakıldığında böyle erkek vücuduna benzetiyorlarmış dediklerine göre. Ben Japonların yalancısıyım. Buz gibi. Şunu göstereceğim, gel. Olay mükemmel. Dağın başına çıkıyorsun. Jido Hanbaikiler var ve gelen misafirlerimin çoğunlukla şaşırdığı şey, kışa girildi mi şu kırmızıları görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi sıcak arkadaşlar. Kakao, bak bu turist kakao iyiydi. Bak bu sıcak, bu da soğuk. Şuna basıyorsun, tık. Sıcacık. Dağın başında inanılmaz bir servis. Ama bir de güzel. 1 dolara olan bir şey nasıl bu kadar iyi olabilir? Gezdirdiğim misafirlerimin de dediği şey, markete giriyorsun, düz bir şey alıyorsun, o bile iyi çıkıyor. Genel olarak Japonya'da şaşırdığımız, aslında olması gereken şeye olmadığı için çok şaşırıyoruz. Fasulye çorbası var, mısır çorbası var. İçmek istiyorsa. Donnocha. Bundan mı istiyor? Japonlar su içmiyor arkadaşlar. Eşime de diyorum. Öyle bir şey yok. Sadece ben diyorum da ben genel olarak Japonların çok su içtiğini görmedim. Japonların suyu bu arkadaşlar. Ocha. En çok bunu içiyorlar. Canım sen bunu iç. 3 dakikada yukarıya çıkıyor. Nasıl ya? 1000 yen mi? Şuradan şuraya gitmek 1000 yen mi? 1000 yenmiş maşallah. 2 günlük sınırsız Nikko pası almıştı. Onu gösterirsek 900'e geldi. Yo, 200 ya. Kişi başı 1 dolar indirim olmuş oldu. Çok bir indirim yokmuş. 1933 mü? 1933'te mi yapmışlar? Gidiyoruz, dönüyoruz. Ryoho. Böyleyiz. Sıkış bakış gidiyoruz. 20 kişiyle. Manzara çok güzel ya. Japon kafaları gözüküyor. Kutsal Nantay Dağı'na çıkıyoruz. Çok güzel. Çok soğuk. Yüksek diyor, yüksek. 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 Yekmek. Ekmek. Ekmek. Japon ekmeği. Kegon Şelalesi ve Çüzenci Gölü. Vay. Ya burada drone uçurulur da
Yasakmış. Nantay'da aslında eskiden bir volkanik dağmış arkadaşlar. 20 bin yıl öncesinde patlamış. Bu hali hazırda baraj gölü olan yeri doğal böyle bir volkanik bir şeye çevirmiş. Enteresan, aşağısında yerleşim yeri var. Biz buradan sonra oraya gideceğiz. できたとかあったらサバ Ben en son böyle Soğu Vakkanay'da görmüştüm. Kegon Şelalesi de güzel ha. Bizim Malatya'daki dağlardaki şelalenin 3 katı boyutunda. Altında yıkanmıştım da küçükken o aklıma geldi. Çüzenci Gölü var ya, Çüzenci Gölü'nden oraya geliyor. Buradan da ufak ufak aşağı geliyor ama görüntü mükemmel ya. Şurada şöyle nasıl çıkmış buraya ya? Bir de hangi ayda çıkmış acaba? Ayı belirtmemişler. Bu havalarda çıkmışsa helal olsun. Ve geldiğimiz yerlerdeki manzara... Şuralardan geldik arkadaşlar. Yok, oradan değil. Biz şuralardan geldik. Ya dağların şu çikolata görüntüsüne bayılıyorum. Arkadaşlar birkaç bir şey söyleyeceğim. Sonra gideceğiz. Burada durulmaz. Kutsal Dağ ile ilgili enteresan bir şey var. Bu tepeye çıkarken ölen keşişlerin, rahiplerin bazılarının öldüğü söyleniyor. Ve en tepede denildiğine göre bir tapınak var. Tapınağın böyle içinde de sadece baş rahiplerin görebileceği bir defter var. Buraya çıkarken ölenlerin isimlerinin yazılı olduğu. Farklı bir bilgi de bu Kegon Şelalesi ile ilgili söyleyeyim. Genelde böyle şelalelerin iç taraflarında böyle irili ufaklı oyuk olur, boşluk olur. O boşlukta inzivaya çekiliyorlarmış rahipler, keşişler. Arınıyorlarmış eski dönemlerde. Ve bir diğer ilginç bilgi de bu dağ ile ilgili. Öyle bir ağlıyormuş ki ağladıktan sonra karşıdaki yer oluşmuş. Fakat bu mistik bir hikaye. Bilimsel olanını söyledim. 20 bin yıl önce bu volkanik dağ Nankay'da patlıyor. Patladıktan sonra burası oluşuyor. Ben böyle okumayı severim. Avuç kadar şu Nankay Dağı karşıdaki dağ kavgaya tutuşuyorlar. Kavgaya tutuştular mı etraf kapanıyor ve ortasına böyle sular birikmeye başlıyor. Göl o şekilde oluşuyor. Bu da anlatılan bir başka mistik hikaye. Hepsi Cem Kunu rehberliğinde Japonya'da sizlerle arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Benle beraber Japonya'yı gezmek isterseniz bu alttan ulaşabilirsiniz. Canım çok soğuk, Çok çok soğuk, soğuk, çok çok soğuk. Bu ne soğuk kardeşim. Normalde bak ısınmak için bunları kasıklara falan sokuyorlar da. Mind your hands. İşte bir de Hokkaido'ya gidelim, orayı görelim. Ay. Ya bu abi Barış Alper Yılmaz'a benziyor ya. Bir ara Gora'ya çıkmıştık. Gora'da da böyle bir dağ vardı. Gora Dağı. Benzemiyor mu abi Barış Alper Yılmaz'a? Arigato gozaimasu. Ya kamera da ayrı güzel çıkıyor. Gözümle gördüğüm ayrı güzel. Videoyu beğenen, yorum yapanlar inşallah bir gün buralara gelir. Yolu düşer. Japonya'nın sadece turistik yerleri değil, böyle kırsalları da zamanınız ve imkanınız varsa gezilmesi gereken yerlerden. Çok güzel bakmışlar, korumuşlar. Biraz da bilerek gezmek lazım buraları. Amerikalıların eskiden böyle elçilikleri kurulmuş, hep yazlık olarak kullanmışlar. Biraz sabah erken gelmek lazım. Burada güne erken başlamak lazım. İsimler üzerine yazılmış fallar. Bir tane canımın içinin klasik Japon var. Bir tane alalım canım için. 200 yenlik. Tepede bile bizi 200 yenlik yaptılar ya, helal olsun. Hemen teleferiğin yanında tavukçu abimiz vardı. 500 yene bize böyle güzel tavuklar pişirecek. 500 yen. Sağ ol abim. Vay şu tavuğumuzu yiyelim. Bayağı yağlı. Tam mangal. Bu yakitoriler bildiğimiz mangalın Japon versiyonu. Biraz tuzu fazla atmış ama. Güzel ama. 500 yene göre iyi. Böyle yan yiyin. Böyle alırsanız boğazınıza hançer saplanmış gibi olur. Nantay Dağı'na. Çok iyi kızartmış. Sevdim valla. Tam böyle mangal tavuğu gibi olmuş. Otobüs biraz geç geliyor. Yani 20 dakikada 30 dakikada bir otobüs var. Buradan aşağı inip Kegon Şelalesi'ne biraz önce gördüğümüz, tepeden gördüğümüz şelaleye doğru gideceğiz. Otobüsle her yere ulaşım var burada. Nikko'ya gelirseniz 2 gün, 3 gün, 4 gün alabilirsiniz. Ama 4 gün kalıyorsanız Nikko pası bence alın. Her yere otobüsle hiç bilet derdi olmadan tık tık sınırsızca gidebiliyorsunuz. Canımın içi bu karavanı sevdi. Böyle bir de hayalimiz var. Dile getirmiyorum videolarda ama neden olmasın. Japonya'yı, diğer ülkeleri karavanla gezmek. Karanlık yollardan geçtik. Dağın başına
uzun tünel yapmışlar. 2 tane durak gideceğiz. 7 dolar vereceğiz. Şoför abimiz ve turistler çok gelip gidiyor. Artık bıkmış. Buraya diyor. Nasıl bağırıyordu. Suica kartlarınızda para biterse buraya minimum 1000 yen atıp otobüsün içerisinde kartınızı charge edebiliyorsunuz. Para yükleyebiliyorsunuz. Sürekli yanınızda böyle 1000 yen 2000 yen olsun. Nereden gidiyoruz ya? Şelale nerede? Kişi başı 600 yenlik olduk. 8 dolar. Şöyle bir sıramız var. Bilet görevlisi bile pilot gibi ya. Ne kadar şıklar ya maşallah. Öğrenciler gelip gidiyor. Dimdik bir yokuş. Aşağı doğru iniyoruz. Bakalım nasıl bir manzaraya denk geleceğiz. Biraz heyecanlıyım. Bayağı bir öğrenci geliyor buraya. Bu sarı şapkalıların hepsi öğrenci. Güzel bir görüntüyle bence karşılaşacağız. Güzel ama beklediğimden biraz daha küçük geldi bana. Bizim köydeki şelale şu boyutunda. Şelale şu boyuttaydı. Altında böyle yıkanıyorduk. Ama bu da güzel. Doğa güzelliklerine bayılıyorum ya. 97 metre uzunluğundaymış arkadaşlar. Çozenci Gölü'nden buraya dökülen su. Suyun düştüğü yer taşla birlikte muazzam bir görüntü çıkarıyor. Ama biraz daha şuraya gidebilseydik güzel olurdu ya. Bu da buranın arkası. Bayağı dağın içinden geliyor su ya. Bak aralarında boşluklar var. O Shodo Shonin demiştim ya. Aralara giriyor. Budist rahipler aralarda arınmaya çekiliyor. Günümüzdeki bu hale kadar taşımaları çok iyi. Burayla ilgili enteresan bir hikaye var. 1903 senesinde tepeden bir tane öğrenci 22 Mayıs günü atlıyor. Böyle bir güzellik olmaz diyor. Tepeden kendini boşluğa bırakıyor. O zamanlar hiçbir güvenlik önlemi yok. Tam filmden bir sahne gibi. 2 gün sonra gencin ölü bedenini vuruyorlar. Sıcak süt var. Sıcak süt. İnanılmaz bir hizmet şu anda burada. Görür görmez aldım yani. Şelalenin aşağısına geliyorsun ve süt. Şelalenin başında bu tarz bir Japon yerinde ilk kez süt satan bir yer görüyorum. Japonlar süt ve süt ürünü tüketmiyor arkadaşlar. Genetik olarak da bu insanların aslında bu kadar kısa kalmasının sebeplerinden bir tane cevabı olabilir. Peynir zaten yok. Yoğurt çok tüketmiyorlar. Sütü de çocuklara bir yaştan sonra kesiyorlar. Eskiden bir samurayın boyu 1.52'ymiş. Ortalama bir samurayın boyu. Bunu rehberlik yaparken de misafirlerime çok söylüyorum. Bir Japon 50 yaşını geçti mi şöyle oluyor. Bunu söyleyeceğim, kusura bakmayın Japonlar ama yamuluyor. Çünkü kemik rahatsızlıkları, bel rahatsızlıkları çok fazla ortaya çıkıyor. Sürekli ayakta duruyorlar. Banyo yapma stilleri de biraz farklı. Sürekli böyleler. Bu çok iyi oldu, çok iyi oldu bu. İlk kez bir şelaleye karşı süt içiyorum ha. Çok iyi. Al, insan hayran oluyor yani. Taşlardan dökülürken rengine bak. Buradan Hayao Miyazaki amcama selam gönderiyorum. 2 güne geleceğiz amca, merak etme. Komşum olur da kendisi. Bak taşların kırılması da çok enteresan. Böyle yandan gitmişler. Japonların çıkardığı şekere bakın ya. Bizdeki akide şekerinin maymun kıçlı versiyonu. Maymun kıçı şekeri. Her şeyde bir karakter var ya. Ama burada fiyatlar enteresan bir şekilde turistik yer olmasına rağmen ucuz. Hediyelik eşyalar da Japonların kendilerini biraz böyle yansıtıyor. Böyle çoraplar niye yaparsın şimdi? Kim giyiyor diyeceksiniz bunları. Giyenlerden bir tanesi eşim. Şu özene bakar mısınız? Bakın şu kaplamaya bakın. Yani yemeğe kıyamazsınız ya. Nikko Enerji. Yani hediyelik eşya da burada ayrı bir turizm. Bunu mu aldın? Saru Desho. Ama canımın içi bu baksana. Neyse al hadi. Hevesini kırmayayım. Sattıkları bir şey de böyle onsen'in mineral tozu diye geçen bir şey. 4 dolara bunu satıyorlar. 690 yene. Evde küvetinizin içerisine koyuyorsunuz. Hem küvetinizi temizliyor hem vücudunuza mineral getiriyor. Bunları alsak mı acaba? Her şey bir oyun Japonya'da. Normal bir şey yok Japonya'da ya. Niye çorap giydirsin abi dışarıdaki böyle bir şey? Üşümesin diye. Kroket aldık. Tofunun derisiyle dışıyla yapılan kroket. Arigatou gozaimashita. Yuba. Kroketler Japonya'da genel olarak iyi. 2 dolar bir de. Enteresan bir şekilde benim Japonya'da gezdiğim turistik yerler içerisinde turistik olmayan fiyatların olduğu birkaç yerden diyebilirim burası için. Biraz şaşırdım fiyatlara. Gelince buradan bol bol bir şeyler alın yiyin bence. Ortasındaki tofunun biraz kızartılmış versiyonu ortaya koymuşlar. Yanlarında da patates var.
Tofu böyle beyaz peynire benziyor. Çok kullanıyor Japonlar. Salatalara da çok atıyorlar. Böyle $2. Japonya sokak lezzetleri içinde çok güzel. Burada bir ayı gördük. Eşimin ilgisini çekti. Ben ufak bir şey yiyeceğim de bize göre karşılığı alabalık. Turistik yerlerde çok görüyorum ayı dedikleri. Bu galiba ayı sınıfına girmiyor. Yamame. Yamame demişler buna, böyle biraz kılçıklı. Eski usul böyle toprakta şişe geçirilmiş alabalığı böyle pişiriliyor. Japon alabalığı bunlar. Nasıl yenir? Ya Allah. Yiyorum ha. Bayağı kılçık var ama. Bayağı kılçıklı. Ekstra bir aman aman bir tat gelmedi. Yalnız ben süt içtim. Kroket yedim. Bizde hep bir şey vardır ya. Süt, yoğurt yiyip içtiysen balık yeme ya da balık yediysen süt, yoğurt içme. Bilenleriniz vardır. Çoğunluğunuz biliyordur. Eğer balık ya da süt bozuksa, kötüyse zehirlenmeye götürür. Ama Japonya'da ben böyle bir şey sadece bir kere yaşadım. Bu Sushiro'ya gitmiştim. Orada bol bol balık yedim. Sadece bir kere. Ki yüzlerce kere gitmişimdir Sushiro'ya. Az da böyle sütlü bir şeyler yiyip içtim. Ondan sonra gece böyle bir kusmam olmuştu ama sadece bir kere. Onun dışında bir şey yaşamadım. Ama camı içsen ye. Benim hikayem bu kadar. Yani denenir mi? 700 yen $5 denenir. Ama küçük bir şey. Yine de ayıyı denedim. Bunda çok tat alamadım. Bu alabalıkta çok tat gelmedi. Güzel bir video oluyor. Şu otele bakmıştım. İçeride özel bir küveti olan, onsen tarzı bir şey olan ama boş yer bulamamıştım. $200-300 geliyor gecelik. İlginiz varsa bakabilirsiniz. Tam bu Tori kapısıyla birlikte. Burada G7 Nikko yazmışlar. Buna da bir baktım. G7 dediği başbakanlar gelmemiş. Burada yardımcıları bakanlar gelmiş. Önüne geçelim. Drone çekimlerim nasıl arkadaşlar? Beğeniyor musun? Drone'u uçururken çok hoşuma gidiyor. Biraz korkuyorum. Sağa sola hızlı gidiyorum ama güzel bir hobi. Sıcacık. Antalya'da patlıyor. 20.000 yıl önce baraj gölü girişini kapatıyor. Böyle doğal bir göl haline geliyor. Japonya'nın en derin göllerinden 150 metreye kadar gidiyormuş ve en altına böyle inildikçe volkanik taşlar maçlar görülüyormuş. Köyün hayvanını getirmişler. Aha da böyle oluyor diyor. Burada gemiye binip dağların arasında geziyorsun. Okey, tamam. Şimdi burada ben bu çiftliği görünce benim böyle bir planım değişti. Önce bir çiftliğe gidelim. Yarım saat mesafede. Bir bakalım bu insanlar dağların başında ne satıyor, ne yiyor. Bayağı güzel de hamburger gözüküyor. Önce bir çiftliğe gidelim bakalım Japonya'nın kırsalında çiftlik nasılmış. Sonra Marshland diye bir yerde yürüyüş yapacağız açık alanda. Çiftlik şu anda en çok ilgimi çeken yer. Buralara kadar yolunuz düşerse hemen buranın aşağısından bileti alıp 1800 yen civarı kişi başı. O da $12 geliyor. Bir saat boyunca buranın etrafında böyle tur alabiliyorsunuz. Böyle de bir seçenekleri varmış. Bir çiftlik uğruna Japonya'da yollara düştük arkadaşlar. Bir çiftlik. Bir çiftlik. Dağların başında çiftlik olduğunu öğrendiğim anda hemen dedim ki rotamızı değiştirelim. Olabildiğince çiftlik gezmeye çalışıyorum Japonya'da. Böyle bir hayalim var ileride. 10 gün boyunca danayla konuşurum ben. Sonra da yerim ama eti güzel oluyor. Tam çiftlik. Ranch. Ranch Simulator oynamıştım bir ara da. Sürekli domuzları kesiyorduk. Paramara geliyordu. Orası aklıma geldi. Ev yapmıştım böyle. $10 burger set aldık. Hayvanları başka yere taşımışlar. Tabii doğal olarak çok soğuk. Ama şu çok dikkatimi çekti. Japonya'daki çiftliklerde hep kendi üretimleri merch mi diyorlar? İşte kılık, kıyafet hep buralara özel bak. Buralara özel şeyler. Sticker, her şeyi çıkarmışlar. 2500 yene. Aa, niye böyle enteresan bir şey? 顔も乗せてよ顔も見せて 2500 yene iyi ticaret ha. Bunu ben bir alayım, merak ettim. 250 yen. Bu bölgelerde gözüken ayı buymuş. Bununla savaşırım. Hokkaido'daki boz ayı o biraz sıkıntı. Onunla hiçbir şey yapamam. Geldi.
Hamburgerin yanında dayanamadım. Süt aldım arkadaşlar. Ayrıntılara hasta oluyorum Japonlardan. Parıldıyorum böyle gözümde sanki böyle bir anda ampul yandı. Ampul değil, ışık yandı. Bunu anlamak için 2 kere yedim. Yani güzel. Patates güzel. Genel olarak Japonların patatesi güzel arkadaşlar. Bir de gelince bol bol patates yiyin. Daha önce hamburgerle birlikte süt içmemiştim. Organik oldu mu bir şey dayanamıyorum. Sütün üzerinde böyle kaymakımsı bir şey çıkıyor ya. Bayılıyorum ona, bayılıyorum böyle. Direkt köyü, babaannemi hatırlıyorum ya. Bize sabahları böyle süt getirirdi. 2 bardak içerdi, 2 bardak. Bir tane de dondurma aldık. Kraker. Kraker mi bu ya? 1897 diyor ya. Bir tadı var, bir aroması var. Hokkaido'da yediğimde çok güzeldi ya. Üniversitede yemiştim. Sapporo Üniversitesi'nde yemiştim. Direkt aklıma geliyor. İyi olan şeyler hatırlanır. Çiftliğimizde hamburgerimizi yedik. Dondurmamızı yedik. 20 dolarlık olduk. Sizi programımdaki sondan bir önceki yere, en son yılan balığı yiyeceğiz. Marshland diye bir yer var. Kafamızı dağıtıp kimsenin olmadığı yerde. Çok turistik bir yer değil orası. Bazı fotoğraf çekmek isteyen profesyonel Japonlar falan geliyor. Hepsini açıklama kısmına bırakacağım. Buralara yolunuz düşerse bizim gezdiğimiz yerlerden gezebilirsiniz. Kulaklarımı çınlatın. İlla birilerin yolu buralara düşer. Arkamdaki lavaboya girdim. Japonya'da neredeyse 9 senedir gördüğüm aranan suçluların fotoğrafları hala duruyordu. Burada bir de ayı varmış. Ayı. Ayı siyah. Siyah küçük ayılardan. Allah'tan boz ayı değil. Etrafta geziyormuş. Ama hiç nereye gidiyor? Tobunikko, 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 yumato, 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 kotokunuma, kotokunuma. Yuş. İçeriden gelenler var. Bunlar profesyonel Japonlar arkadaşlar. Bu profesyonel Japonlar iç taraftan geldiyse çok güzel manzaralara denk geleceğiz. Oo bak sıcak hemen. Ya çok iyi hizmet ya. Ormanın ortasına iniyorsun. Direkt karşına böyle şeyler çıkabiliyor. Seninle Nikko'nun dağlarında hiking yapmadık demeyiz. Senjogohara alanına giriş yapıyoruz. Hadi bakalım girelim. Tokugawa demiş ki beni Nikko'nun dağlarının karşısına gömün demiş ya. Bak Japonya'yı birleştiren 250 sene huzur içerisinde olmasını sağlayan Shogun ya. Beni Nikko'nun dağlarının oraya gömün demiş. Ben oradan tepeden koruyacağım demiş Japonya'yı. Bu insanlar böyle bir şey demişse burada bir şey vardır. Senbun biliyorsun çok güzel. Japanese Black Bear. Kara ayı varmış burada. Kono kuma arimasu yo. Yüreği varsa çıksın karşıma. Hayırdır? Yüce Nantai Dağı. Seni bulan insan ne yüce bir insanmış ki ünlü etmiş. Seneler sonra bizler de geldik. Biraz gidelim. Asıl yer biraz sonra başlayacak. Marshmallow yeri. Yugawa nehrinde böyle suyun içerisine girip bunu Nagano'da görmüştük. Nagano'nun ortasında suya girip böyle uzun oltalarla tutuyorlarmış. Meiji döneminde. Japonya'ya ilk geldiğim zaman iş yaşantım böyleydi arkadaşlar. Yeşil başlı gövel ördek. İşte ilk izimizi bulduk. Tilki. Tilki boku. Zaten buradaki civardaki otları filan yemiş. Japonya'da en sevdiğim zaman dilimleri. Şimdi bir sözüm DJI'ya. DJI'ın yeni Osmo Pocket 3'ü. Bir süre kullandım. Çok da iyi kullandım. Ama stabilizasyon sorunu yaşadım. DJI mikrofonu. Ortalama 1,5-2 senedir çok iyi kullanıyorum. Fakat şarjları çok hızlı bir biçimde bitmeye başladı. Maksimum 1,5 sene dayandılar bana. DJI'den ufak ufak uzaklaşmaya başlıyorum. Geldik işte. Buradayım. Geldik. Yüce Nantai Dağı. Ellerim buz kesti.
elimi oynatamıyorum elimi. Son enerjimle drone'da çekimleri yaptık. 10 dakikaya otobüs var. İmkansız abi burada. Şu anda gelinir, görünür. İnsan yok. Güzel eşle dostla gelinir. Yazın gezmek lazım. Baharda gezmek lazım. Kış zamanı. Kar kaplıyken gezmek lazım. Güzel de buraları da görmüş olduk. Döndük. Çok az dinlendik. Şimdi yılan balığı yemeye gidiyoruz. Otobüs bekliyoruz. Saat 6. 6'da hava böyle. Geldik. Nikko'nun merkezinden çıktık. Böyle bir yarım saat uzaklığa geldik. Sebep unagi yiyeceğiz. Yılan balığı yiyeceğiz. Unagi o toko. Yılan balığı yiyeceğimiz yer burası arkadaşlar. Kapısının önüne bereket olsun diye güzel şeyler konulmuş. Ulan pahalı bir yer mi lan? Bu ne böyle giriş? Niye giriş bu kadar asort? Giriş çok asortik. Hurmalar filan var. Skoy. Tam Japon işi bir yer. Arada paravan var. Güzel güzel hoşuma gitti. Çay getirdiler bize önce. Kavrulmuş çay. Yılan balığı bir tatlı. Su balığı olarak da geçiyor ve gerçekten Japonların geleneksel yemeklerinden bir tanesi şu 3500 olan standart. Böyle bir kasenin içerisinde getiriyorlar yılan balığını. Hemen buradaki böyle turşuyla miso çorbasıyla geliyor kutuda. Bu kaliteli, bu çok kaliteli olan yani yiyip yiyebileceğin en kaliteli şu demeye getiriyorlar. Yani şundan alacağız gelmişken camın içiyle şöyle bir yiyelim bakalım. Yılan balığının ciğeri yani yumurtalı sarma içerisinde yılan balığının yine ciğerini koymuşlar. Kasenin içerisinde bir parça var. Bu da bize dedik az gelir. Biz klasik olanı alalım. 2 parça olsun. Onun da fiyatı kişi başı bu. 10.000 yene gelecek. 60 dolar desek 30 dolar 30 dolar. Oy, kyo oskaresama desu. Geldi sonunda geldi, bir açalım. Oy. Balığın ciğerinden de böyle su karıştırmışlar, bir şey yapmışlar, maydanoz var. Şuradan tutuyorsunuz. Mükemmel bir şey ya, yağ gibi ya. Bununla ilgili enteresan bir bilgi vereyim arkadaşlar. Bunda etten bile daha fazla protein var. Somon balığından bile daha fazla omega 3 var. İnanılmaz bir şey. Japonya'ya gelip yılan balığı yemeden dönmeyin. Mükemmel ya. Sadece yılan balığı yiyerek hayatta kalabilirim. Önceden belirtmiştim, en az Kobe eti kadar pahalı oluyor. Bunu 2 katı da yaptırabiliyorsunuz. Tabii fiyat da çıkıyor doğal olarak ama yani bunu derisiyle birlikte yiyorlar. Soya sosuna batırıyorlar. Izgarada mangal usulü yapıyorlar. Bunu yapan kişi usta, şef 20 sene içerisinde usta olabiliyormuş dediklerine göre. Kolay değilmiş. Unagi ustası olmak kolay değilmiş gerçekten. Ciğerini göstermek istiyorum. Şöyle bir şeymiş. Japonya'dayız. Bunu denemeden olmaz. Hayvanın hiçbir şeyini ziyan etmiyorlar arkadaşlar. İçinden çıkan o kemik tarzı şeyleri de kemik mi derler, kılçık mı derler. Onları bile böyle kurutup cips gibi yiyorlar. Şimdi ben şunu ağız tadıyla bir yiyeyim. Yediğim en güzel unagiler açıkçası Asakusa'daki pasajın içerisindeki yerde. Bu güzeldi ama bu bir lezzeti bir tık böyle bir azdı. Yediğim yılan balıklarına göre ayrı bir emek var. Japonların gözünde unagi sadece unagi değil 1600'lü yıllardan itibaren Edo döneminden itibaren gelme bir yemek. Kültürlerinin önemli bir parçası. Japonya'ya gelirseniz yılan balığı bence yemeden dönmeyin. Ortalama fiyatlar da böyle 30 ile 50 dolar arasında değişiyor. Bitti. Arkadaşlar videomu abone olun. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun. Emir Büyükyer'den. Emir Büyükyer'den bak. 5. Samuray'ın kızı söylüyor bunu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kapanışı güzel yaptık ya. İstasyona koşalım bence, yetişemeyeceğiz.